Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2024'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. En çok beklenen sezonlardan bir tanesi, oyunun en önemli sezonlarından bir tanesi önümüzdeki Perşembe günü gelecek arkadaşlar. Şundan dolayı çok önemli. Bu sezon içerisinde, gelecek olan Perşembe başlayacak olan sezon içerisinde önemli başlıklarımız var. Avrupa Şampiyonası başlıyor. Sonra Copa America başlayacak. Konami'nin anlaşmalı olduğu ülkeler var. Ayrıca PES oyununun Winning Eleven'ın çıkış yıl dönümü Temmuz ayındadır. Konami Haziran sonu Temmuz aylarında kampanya yapmıştı geçen sene. Ya Temmuz'da ya da Haziran sonunda büyük bir kampanyada bizleri beklemekte. Hepsi bu sezona denk geldi arkadaşlar. Bundan dolayı Perşembe gelecek olan 7. sezon birçok etkinliğin ve kampanyanın içerisinde olacağı bir sezon olarak beklenmekte. Merakla beklediğimiz bir sezondu. Fakat Konami erteledi arkadaşlar. Normalde geçtiğimiz Perşembe günü yeni sezona başlamamız gerekiyordu ama Konami bir hafta erteledi. Önümüzdeki Perşembe günü yeni sezona geçeceğiz arkadaşlar. Şu anki sezon 6. sezonumuzdu. Gelecek 7. sezon milli takım üzerine odaklı bir sezon olacak. Ve dediğim gibi Temmuz ayında da konsolun yıl dönümü var. Haziran sonunda ya da Temmuz'un ilk haftası kampanyada getirebilirler onunla alakalı. Geçen sene 2 tane epik hediyesi olmuştu. Drogba gibi yüksek birkaç tane seviyeli futbolcu vardı. Orta seviyeli isimler. Oradan bedava 2 tane epik hediye edilmişti. Bu sezon neler verilir henüz daha belli değil arkadaşlar ama oyun için en güzel kampanyalardan bir tanesi de konsoldaki yıl dönümü. Hediyeler herkese veriliyor o zaman. Hem mobile hem de konsola aynı hediyeler verilmekte. Mobildeki yıl dönümünü de yeni bitirmiştik arkadaşlar ve herkese aslında bir tane Epic verildi. Epic Stoper Beckenbauer hediye edildi. 3 tane PES 2020 kartı. Haziran sonu ya da Temmuz ayında da konsoldaki kampanyayı sabırsızlıkla bekliyor olacağız. Şimdilik Konami'den o kampanyayla alakalı herhangi bir sızan bilgi bulunmamakta arkadaşlar. Oyunla alakalı gelişmelere bakacak olursak geçtiğimiz Perşembe günü Messi ve Griezmann'ın yeni sezonda gelecek olan kartlarının görselleri paylaşıldı. Ama seviyeler şimdilik bilinmemekte arkadaşlar. Bu oyuncular haftalar önce ya da 2 ayda olabilir arkadaşlar. Aslında daha önce bir güncellemede oyunun sunucularına eklenmişti. Messi ve Griezmann gelecek dendi. Fakat kartların görselleri belli değildi. Artık netleşti. Hatta Messi ile alakalı tartışmasız, Griezmann'la alakalı da Prens, Küçük Prens gibi bir başlık görmüştüm. Değişik güçlendiricilere sahip olacaklardır ve seviyeleri oldukça yüksek olacak. Fakat bunlar nasıl gelecek? 3 tane epik futbolcunun yer aldığı pakette eFootball parasıyla açılım şeklinde mi olacak? Veyahut da hazır paketler gelir oraya mı eklerler? Şimdilik herhangi bir bilgi bulunmamakta arkadaşlar. Perşembe yeni sezona geçtikten sonra Konami'den açıklama gelebilir. Messi ve Griezmann hangi maçlardan gelecek diye baktığımızda Messi'nin kartı 2021 kartı arkadaşlar. Bu kupa finali maçından tercih ediliyor. Griezmann'ın da 2018 Dünya Kupası finalinden gelecek kartları. Ve bu Perşembe yeni sezona başlayacağız. Tam yeni sezona geçiyoruz. Bir gün sonra Avrupa Şampiyonası başlıyor. 2024 Avrupa Şampiyonası Almanya'da düzenlenmekte ve bizim için de ev sahibi gibi bir durum var aslında. Almanya'da çok fazla gurbetçimiz var. Milli takımımızı destekleyeceklerdir. İlk maç Almanya-İskoçya. Bizim milli takımımızın maçı ise 18 Haziran tarihinde. İlk maçımız 18 Haziran tarihinde olacak arkadaşlar. Konami bu turnuvayla alakalı etkinlikler ya da paketler getirebilir arkadaşlar. Bitmedi. Bir hafta sonra da Copa America başlıyor. İlk maç Arjantin'in maçı 21 Haziran tarihinde. Bir hafta sonra ve burada Arjantin'de Messi var. Oyun için çok önemli. Oyunun elçilerinden bir tanesi, özel anlaşmalı olduğu futbolculardan biri. Ve Brezilya Meksika yer almakta. Oyunumuz Brezilya Ligi ile Meksika Ligi ile anlaşmalı. Brezilya'da Neymar'la özel anlaşmalı. Bu ülkeler de bizler için önemli. Hatta bu ülkeler başarılı olduğu takdirde bile Konami bazen takımlarda hediyeler vermekte. Belki o tarz hediyeler olabilir. Veyahut da bu takımlara ait paketler bizleri bekliyor olabilir arkadaşlar. Etkinlikler olsun, paketler, milli takım paketleri, Player of the Week'leri bu sezon içerisinde gelmesi beklenmekte. Avrupa Şampiyonası'nda bizim milli takımımızın grubuna ve maçlarına, saatine falan bakalım arkadaşlar. İlk maçımız Gürcistan'la, Kvaraskelyalı Gürcistan'a karşı ilk maçımızda sahneye çıkacağız. 18 Haziran tarihinde Salı günü saat 19.00'da. Daha sonra ikinci maçımız 4 gün sonra 22 Haziran tarihinde yine aynı saatte 19'da ve son maçımız Çekya'ya, Çek Cumhuriyeti'ne karşı. Çek Cumhuriyeti demişken Avrupa Şampiyonası'nda 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Nihat Kahveci'nin attığı 2 gol vardı. 3-2 yenmiştik. Kaleci Çeh topu elinden kaçırmıştı. Ama Nihat Kahveci'nin o üst direkten aşağı inen topu fena güzeldi. Efsane maçlarımızdan bir tanesidir o geri dönüş maçı. Kaleye de hatta Tuncay Şanlı geçmişti. Puan durumu dediğimizde bütün gruplara bakalım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Hem de böylelikle bu şampiyonaya hangi takımlar katılıyor? Bu takımlarla alakalı paketler gelebilir. Dünya Kupası zamanında hazır eFootball parasına satılan paketler gelmişti. Bizim milli takımımız
paket açılımı şeklinde, 100 futbol parası paket açılımı şeklinde getirilmişti. O tarz da olabilir. Gruplara baktığımızda Almanya'nın grubunda İskoçya var, Macaristan, İsviçre. İlk iki doğrudan çıkıyor. Üçüncülerin de çıkma durumu var arkadaşlar. En iyi 4 tane üçüncü de gruplarından çıkmakta. İlk ikiye girersek banko ama üçüncü olma durumunda da en iyilerden olmamız lazım. İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk, Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere. İngiltere şampiyonun en büyük favorilerinden bir tanesi. Polonya, Hollanda, Avusturya, Fransa diğer önemli favorilerden. Belçika, Slovakya, Romanya, Ukrayna. Bizim grubumuz Gürcistan var, Portekiz var, Çekya var. Gruplar bu kadar arkadaşlar. F grubu en son grup bizim grubumuz olmuş. Milli takımımıza, futbolcularımıza canı gönülden başarılar. İnşallah güzel sonuçlar alırız. Bizler için Avrupa 2024 Avrupa Şampiyonası çok güzel geçer. Hem Almanya'da olmasından dolayı taraftar tribün sıkıntımız da olmayacak. Bir yandan da maç saatleri izleme açısından bizler için çok sorun olmayacak saatler. Dünya Kupası'nda zaman zaman sorun oluyor. Asya'da değişik ülkelerde maç olduğu zaman veyahut da Amerika bölgesinde bizim saate uyuşmuyordu. Gece yarısı maçı oluyor, sabah erken vakitte oluyor ama Avrupa Şampiyonası'nda böyle bir sorun olmamakta. Tekrardan eFootball 2024 ile alakalı gelişmelere döndüğümüzde arkadaşlar geçtiğimiz Perşembe günü gol oldu ya penaltı etkinliğine yeni bir futbolcu eklendi. Oraya eklenen isim ise Ruben Neves. Benim henüz kendi hesabımda, ana hesabımda çıkaramadım. Costa Curta var. Şimdi Ruben Neves var ve Savic. En çok da Costa Curta'yı istedim. Gelmedi ne yazık ki. Ruben Neves'in bu kartı da 100 seviyeye kadar çıkmakta. Orkestra şefi oyun tarzına sahip, gidişatı değiştiren pas gibi çok az futbolcuda olan özel bir becerisi de bulunmakta. Pas değerleri çok güzel, savunması da var. Hız hızlanma değerleri birazcık düşük. Güzel bir defansif orta saha kartı diyebiliriz kendisi için. Penaltı etkinliğine baktığımız zaman arkadaşlar 38 tur var ve Konami 38 artı demiş. 38. tur ve devamında 4000 DP verecektir. Öyle görünüyor. Artıyı da ekleyip yanına da 4000 dediği için 39. turda, 40. turda herhangi bir değişiklik olmazsa biz belki hani çoğunu tamamlamış da olabiliriz. 4000 DP vermeye devam edecek gibi. Peki bu etkinliğin son süresine baktığımızda eğer Konami uzatmazsa 1 Ağustos tarihinde bitecek arkadaşlar. Ama belli olmaz. Konami belki 1 Ağustos'a yakın bir zamanda bunun süresini de uzatabilir. Uzatması da lazım. Oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız çünkü hepsini alamayacaktır. eFootball 2025 çıkana kadar aslında uzatsalar iyi olur. İlerleyen dönemlerde belki Konami'den bununla alakalı da bir değişiklik olabilir. Perşembe günü bitecekleri ve bir yandan da bizleri bekleyenlere bakacak olursak şu anki maç biletinde %50 indirim var ama şimdiki maç biletinde bu %50 indirim var. Bir sonrakinde olmayacak arkadaşlar. Perşembe günü yeni maç bileti gelecek. Adaylı sözleşmeler haftalardır varlar. Alacağımızı almışızdır. Önümüzdeki Perşembe günü yeni adaylı sözleşme paketi gelecek. Geçen Perşembe günü gelen paketlere baktığımızda Ronaldo'lu Showtime paketi geldi. Japon Epic paket. Perşembeye kadar süreleri var. Player of the Week paketi Şampiyonlar Ligi Player of the Week olarak seçildi, getirildi arkadaşlar. Önümüzdeki Perşembe günü de Player of the Week paketi gelecektir ama liglerden mi getirirler bu sefer? Eskiden gelen lig paketlerinden karma bir şey bu şekilde de yapabilir Konami. Veyahut da milli takım hazırlık maçları da var. Ona da bakabilir. Herhangi bir gelişme olursa ben de takip edeceğim arkadaşlar. Artık bir sonraki Player of the Week'lerde büyük ihtimalle Avrupa Şampiyonası'ndan belki de Copa Amerika'dan oyuncular da seçebilirler. Perşembe bunlar da bitiyor arkadaşlar. Meksika Ligi paketi, İtalya Ligi paketi, İngiltere, İspanya, büyük ihtimalle buraya milli takım paketleri eklenebilir. Perşembe günü süresi biteceklerden bir tanesi de bu ki bunun içerisinde herhangi bir oyuncu bulunmamakta. 500 futbol parasına satılıyor. 3 tane Messi avatarı, forma ve antrenör var ve 500 futbol parasına verilmekte. eFootball puanına verebilirlerdi aslında. Zaten oyuncu yok. Belki puanımızla almak istediğimizi alabilirdik. Bunun da süresi Perşembe günü dolacak. Bu kampanyada 2 haftalık açıklanmıştı. Önümüzdeki Perşembe günü sona erecek. Her gün oyuna girdiğimizde bir tane pozisyon antrenörü veriliyordu. Ve etkinliklerden 3 katı fazla deneyim puanı alırdık. Oyuncularımızı oynattığımızda eğer fullemediysek maç sonunda azar azar antrenör alır. 3 katı daha fazla antrenör veriyorlardı. Ligime eklenen oyunculara baktığımız zaman da kaleci Che eklendi yüksek seviyeli olarak. Renkli kartlarda Dybala var, Kevin De Bruyne, Hernandez gibi isimler ligime eklendi. Kiralık olarak da denemek istediklerimiz varsa alıp burada 10 maçta olsa deneyebiliriz. Süresi bugün biteceklere baktığımızda ortaklaşa maç etkinliği, tur etkinliği, GP, pozisyon antrenörü kazandığımız etkinlik ve 50 futbol parası kazandığımız bir tane etkinlik var. Bugün süresi bitecek olan. Bir de Perşembe günü gelen etkinliğimiz var. Oyunda şu an eFootball parası kazandığımız
çok az sayıda etkinlik bulunmakta. Bir an önce yeni sezon gelse de milli takım bazlı daha fazla etkinlik kampanya olsa arkadaşlar, umarız güzel hediyeler, kampanyalar bizleri bekler. Genelde yeni sezonlarda oyuna da yeni efsaneler ekleniyor arkadaşlar. Messi, Griezmann gibi başka efsaneler. Aslında oyunda yer alan isimlerin farklı kartlarını da Konami ekleyebilir. Sürpriz olarak da 1-2 tane yeni yüzde görebiliriz. Pazartesi günü gelen bu paketin de Torres'li, Forlan'lı, Ribery paketin de bugün son günü. Yarın gelecekleri değinecek olursak arkadaşlar, klasik pazartesi etkinliklerimiz gelecektir. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik, GP pozisyon takviyesi kazandığımız etkinliğimiz klasik gelecektir ama oyuncu paketi kısmında normalde perşembe günleri açıklanırdı. Pazartesi gelecekler. Fakat yarın için açıklanmadı arkadaşlar. İki durum var karşımızda. Ya yarın yeni bir paket gelmeyecek veyahut da Konami açıklama yapmadığında genelde eskiden getirdiği oyuncuları tekrardan getirmekte. Ya aynen bir paketi getirebilir veyahut da böyle karışık 3 tane epik seçer, bir pakete de ekleyebilir. Ya aynen getirecek ya da farklı paketlerden birer tane epik futbolcu seçer. 3 tane epiği yanına renklileri yerleştirir. Öyle bir paketi de getirebilir. Genelde boş geçmiyorlar da eskiden getirdikleri oyuncuları tekrardan getirebiliyor Konami. Bir de son olarak arkadaşlar, eskiden PES zamanında diyebiliriz. Futbolda değil de PES zamanında çıkacak futbol oyunlarıyla alakalı ben öğrendiklerimi, gördüklerimi sizlerle paylaşmaya çalışırdım. Uzun süredir başka futbol oyunlarıyla alakalı herhangi bir içeriği paylaşamamıştım arkadaşlar. UFL oyunu bu hafta testlerine başladı. Messi nasıl futbol oyunuyla anlaşmalıysa UFL futbol oyunu da Ronaldo ile anlaşmalı. Ronaldo'nun özel anlaşmalı olduğu bir oyundur. Oyunun elçisidir. Ronaldo da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. UFL oyunu arkadaşlar öncelikle PlayStation 5 ve Xbox'ta hazırlanmış bir oyun. Testleri de başladı. Düşün arkadaşlarımız varsa bugün bile deneme yapabilirler ama çökmeler falan olmuş galiba. Sıkıntılar da yaşanabiliyor. Çok fazla bir ilgi var. Ücretsiz bir şekilde denenebilmekte. Daha erken çıkması beklenirken oyunun çıkışı da oldukça uzadı. Bu oyun mobile çıkmadı ama belki tutar PlayStation'da, Xbox'ta, ileride bilgisayara da çıkabilir. Mobile de çıkabilir. Farklı futbol oyunları, güzel futbol oyunları keşke çıksa. UFL ile alakalı sosyal medyada paylaşımlara baktığımızda arkadaşlar, UFL oyunu Türkçe spiker eklemiş. Biz futbolda çok istiyoruz Türkçe spiker olsa diye. Beşiktaş'ta oyunun partner kulüplerinden bir tanesi ve en çok bizim futbolda beklediğimiz Türkçe spikeri de düşünmüşler, UFL oyununa eklemişler. Hatta birkaç videosunu şimdi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Olumsuz yorumlarda çok fazla, kötü olmuş diyenler gerçekten çok fazla. Ben de şimdilik beğenmedim ama en azından düşünmüşler, değer vermişler, eklemişler oyunlarına. İlerleyen zamanlarda geliştirirler. Belki tepkilere göre daha iyi bir spiker de yapabilirler. Eklemeleri çok güzel bir hareket. Futbola da örnek olur diyelim. Topla bir sağa bir sola dönüp duruyor. Ceza sahasında tehlikeli bir şut gelebilir. Mutlak gol şansı. Gol! Ve durum tekrar berabere. Skora eşitlik geldi. 1-1. Ilgil arkadaşları pas için boşa çıktı. Çalım denemeyi çok seviyor. Maçtaki ilk gol. İyi iş çıkardılar. Erken gol bulmak her zaman iyidir. UFL oyunu şu an test aşamasında olduğu için de hatalar da oldukça fazla. Umarız erken zamanda hatalarını düzeltir. Gelen tepkilere göre oyunlarını geliştirirler. Mobile de çıkarırlar. Güzel oyunlar çıksın. Biz futbol severler de test eder, oynarız, beğenirsek devam ederiz. Bizim de işimize gelir aslında. Rekabet de olsun, kalite de bir yandan artar diyelim. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hem futbol severler için çok güzel bir aya girdik. Avrupa Şampiyonası var, Copa Amerika var. Milli takım maçlarına doyacağız. Üstüne üstlük oyunda da tabii bunlarla alakalı paketler, etkinlikler olabilir. Temmuz'a doğru da, Temmuz ayında da konsoldaki yıl dönümünün kutlaması bizleri güzel haftalar bekliyor gibi görünüyor arkadaşlar. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.